Akşam olup el ayak çekilince diyelim herkes gidiyor. Benim için önemli saatler veya önemli dakikalar başlıyor. Şöyle, protez uzmanlığının bir de tabii ki bütün bu üretilen protezlerin laboratuvar aşaması var. O laboratuvar aşamalarının benim kontrol etmem gereken kısımları oluyor. Bazı vakalar zor vakalar oluyor. Onların üzerinde özel spesifik olarak görmek istediğim, düzeltmek istediğim şeyler oluyor. Onlara böyle tek başıma herkes gittikten sonra bakabiliyorum en iyi. Her hasta farklı. Her hastanın farklı durumları var. Çiğneme sistemi çok komplike bir sistem. Bir kişide çalışan, çok sağlıklı çalışan bir şey bir başkasında aynı rahatlığı vermeyebiliyor. İnsanların ağız yapısı birbirinden çok farklı. Dolayısıyla sürekli olarak çözüm üretmek, çözüm bulmak zorunda kalabiliyoruz. Özellikle zor vakalarda geçmişten bu yana çenenin bozukluğunun, dişlerinin bozukluğunun katlanarak arttığı vakalarda bu süreç yıllara varan bir şekilde yavaş yavaş ilerleyen bir süreç olduğu için bizim yapacağımız tedavilerde en ideal sonuç bir seferde olmayabiliyor. Bir de tabii hatalar oluyor. Hatalar yapabiliyoruz. Yaptığımız işte kesinlikle hata payı var. Ben hiç hata yapmam diyen birisi, bir meslektaş zaten bunu söyleyerek hata yapıyordur. Burada önemli olan yaptığımız hatanın arkasında durabilmek aslında. Yani burada bir yanlış oldu. Ben bunu daha iyi şöyle yaparım noktasına varabilmek için hatalarımızla barışık olmamız lazım. Öğrenmeye hayat boyu açık olmak demek de bu anlama geliyor zaten. Bir şeyi çok iyi biliyorsun ama o çok iyi bildiğin şey bir kişide, bir hastada çalışmayabiliyor. En iyi sonucu vermeyebiliyor. Dolayısıyla orada farklı bir şey yaparak daha rahat ettirdiğin zaman hastayı bir şey öğrenmiş oluyorsun. Dolayısıyla hatalarımız bize zaten doğruyu öğretiyor. O yüzden hata yapmaktan korkmamak gerek ve hatalarımızın da arkasında durmamız lazım. Ben mesela şu an bir hastada çok güzel olduğunu, çok iyi olduğunu düşündüğüm bir protez yaptık. Çok iyi bir sonuç vereceğini düşünmüştüm. Ancak hasta kullanışı itibariyle bir türlü alışamadı, bir türlü memnun kalamadı bazı unsurlarından protezin. Dolayısıyla tekrardan bu protezi mi yenileyeceğiz, yeniden mi yapacağız, bu protezi düzenleyebilecek miyim? Onun şikayetleri doğrultusunda bunu yapabilmem için akşam el ayak çekildikten sonra oturuyorum laboratuvarımda ve bakıyorum, düşünüyorum, hastanın anlattığı şikayetleri düşünüyorum. Ben bunları nasıl daha iyi yapabilirim? Onun için çözüm bulmaya çalışıyorum. Dolayısıyla yaptığımız hata aslında hata değil. Sadece hastalarımızdan gelen durumu, onun memnuniyetsizliğini değerlendirip daha iyi bir noktaya nasıl varırız? Bunun üstüne kafa yormamız lazım. Standart işlemler ve standart tedavilerle çözüm bulamadığımız çünkü vakalar çok. Hastanın aslında kapanışında bir iskeletsel olarak alt çenesinin geride olduğu bir durum var. Geçmişten bu yana. Şu anda da hiç diş yok ağzında. Biz de implant üstü bir sabit protez çalışması yaptık ve o implant üstü sabit protezde düzeltilmiş bir kapanış var. Ancak bu sefer çok genişleyen bir çene yapısından dolayı dış yüzeylerde gıda birikimi oluyor ve onun çiğneme konforunu olağanüstü etkiliyor anladığım kadarıyla. Proteze baktığımız zaman, ağız yapısına baktığımız zaman, kapanışa baktığımız zaman her şey gayet güzel görünüyor, iyi görünüyor. Ancak hasta bir türlü ağzın içerisinde o konforu bulamıyor. Dolayısıyla farklı bir çözüm üretmem lazım. Belki alt çenesini daha dar yaparak o gıdaların temizliğini ağzın içinde yanağıyla, diliyle o gıdaları daha iyi toparlayabildiği bir şekilde bir form vermeliyim. Dolayısıyla üst çeneyi de içeri doğru bir miktar genişletmem gerekecek. Bu çözümleri aramam lazım. Bu hastaya özel olarak. Bu da en güzel böyle akşam saatlerinde oluyor. Gün içerisinde o yoğunlukta hasta geliyor, gidiyor, yeni bir hasta geliyor. Orada yapamıyorsun ama akşam böyle herkes gittikten sonra bu işlere odaklanarak kendim daha iyi durumu değerlendirmesi yapabiliyorum. Burada tabii bir işin teknisyen tarafı önemli. Bence bir protez uzmanı biraz da teknisyen olmalı. Benim şansım ve talihim zaten mesleğe diş teknisyeni olarak başlamış olmam. Babamın bir diş teknisyeni olması o benim şansım. Dolayısıyla işin mutfağını ve bütün aşamalarına hakimim. Oraları biliyorum, o aşamaları. Dolayısıyla yeri geldiğinde iş başa düşüyor ve ben oturup kendim bir şeyler yapmam gerekebiliyor. Bunun çok faydasını gördüm mesleğe başladığımdan beri. Bazen protezi yapmadan önce protezin oturmasıyla ilgili bir tereddütümüz varsa hem kapanışı alabilmek için hem de bu implantların konumu tam mı değil mi kontrol etmek açısından şöyle dijital olarak böyle bir yapı üretiyoruz. Onu getirip ağızda yerine böyle yerleştirdiğimiz zaman tamamen pasif bir şekilde pasif olarak implantla üst parça birbirine tam oturuyor mu? Herhangi bir kasma ya da böyle
sıkıştırma gibi bir şey var mı? Pasif uyum oturmasında bir engel var mı diye kontrol amaçlı böyle bir yapı üretiyoruz. Bu bizi tabii boşu boşuna titanyum gibi malzemelerden üretilen bu altyapılar tabii pahalı şeyler. Önce dijital olarak yine geçici malzemeden üretip bunu ağızda deniyoruz. Bundan emin olduğumuz zaman ancak oturmasıyla ilgili bir sorun olmadığını görünce bu bizim modelimizin üzerindeki implant konumlarının doğru olduğunun ispatı oluyor. Bunu da gördükten sonra artık bu parçayı metalden, titanyumdan üretiyoruz. O zaman da bu buraya böyle tam olarak ağızda da oturuyor, aynı modelde oturduğu gibi. Tam olarak ağızda öyle oturduğunu görünce o yapının üzerine artık protez yapılıyor. Bizim sağlıklı protezler yapabilmemiz için hep söylediğim bir şey var. O da önce iyi bir ölçü, iyi bir model elde etmek. Sonra iyi bir altyapı oluşturmak lazım. Ondan sonra ancak estetiğine, fonksiyonuna falan geliyor sıra. Dolayısıyla şu anda bu hastada tekrardan bu oturmasıyla ilgili bir sorun var mı yok mu bunu teyit etmek için böyle bir parça da ürettik. Bunu da göreceğiz yarın. Ve bu protezden hastanın duyduğu memnuniyetsizliği tabii ki gidermek zorundayız. Daha iyisi olabilecekse mutlaka bir protez belki tekrar üretilmeli. Hata yapmışsak o hatamızı düzeltmeliyiz. İnsan bence yaptığı hatalarla bir şeyler öğreniyor. Bu da meslekte kaç yıl geçerse geçsin her zaman başımıza gelebilecek şeyler. Hata yapmaktan korksaydık yeni şeyler yapamazdık. Ama yeni şeyler yaparken mutlaka karşılaştığımız çözülemeyecek veya o an çözümsüz gibi görünen bazı şeyler oluyor. Onları da farklı şeyler deneyerek, hastanın geri dönüşünden, hastaya sorduğumuz veya hastanın bize söylediği şikayetleri üzerinden iyileştirmeye çalışarak yol alabiliyoruz. Özellikle implant üstü protezlerde altyapıyı tasarlayıp bir parça ürettiğimizde onun üzerine oturacak olan, tabii ağızda oturması başka bir şey ama öncelikle bizim modelimizde nasıl oturuyor? İstediğimiz gibi tam yerine oturuyor mu, oturmuyor mu? Bunu anlamak için elde gözümüzden kaçan şeyler olabilir. Bunları pas geçmemek adına mikroskop altında da durum değerlendirmesi yapmakta fayda var. Çünkü gerçekten elde görmediğimiz kadar bazı hataları mikroskopta görebiliyoruz. Mikroskopta böyle minicik uyumsuzlukları bile değerlendirme şansımız oluyor. Zaten mükemmellik de detayda saklı değil mi?